herkese iyi haftalar. Okulumuzda hafta sonu nasıl geçirmişiz bir göz atalım. Ülkemizde enerji mühendisliği eğitim veren üniversitelerin enerji mühendisliği ile ilgili dekan, bölüm başkanları ve ana bilim dalları başkanlarının katıldığı enerji mühendisliği 1. çalıştayı rektörümüz Şenay Yalçın'ın başkanlığında gerçekleşti. Hadi birlikte göz atalım. Buhar tarafından düzenlenen Mikhail Chumrutse ile Çağdaş Japon Bestecileri temalı piyano resitaline konuk olduk. Chumrutse konserinde Chopin, Miyoshi, Yuyama ve Irino gibi büyük bestecilerin eserlerine yer verdi. Birlikte izleyelim. Okulumuzda 7.si düzenlenmekte olan Felsefe Okulu'nun eğitimlerine geçtiğimiz cumartesi günü başlandı. Hadi birlikte göz atalım. Felsefe Okulu'nun sertifikalı eğitim programı vardı. Profesör Doktor Örsen Öymen'in katılımıyla gerçekleşti. Öncelikle hocam kendinizle ilgili kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum 87 yılı. Daha sonra yüksek lisansımı New York Üniversitesi Felsefe Bölümünde yaptım. Sonra tekrar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne döndüm ve doktora eğitimi Felsefe Bölümünde tamamladım. Sonra işte Yeditepe Üniversitesi'nde bir süre çalıştım. Yardımcı doçent ve doçent olarak. Şimdi profesör olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde
Fen Edebiyatı Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. İlgi alanlarım daha çok epistemoloji yani bilgi felsefesi ve etik yani ahlak felsefesi. Özellikle kuşkucu akımlar, antik Yunan kuşkuculuğu, David Hume, 18. yüzyıl filozoflarından David Hume ve 19. yüzyıl filozoflarından Friedrich Nietzsche üzerine çalışıyorum. Peki hocam okulumuzda düzenlenen felsefe okulunun sertifikalı eğitim programı ile ilgili genel bir bilgi verebilir misiniz? Tabii şimdi BÜSEM bünyesinde sürekli eğitim merkezi bünyesinde birçok alanda eğitim seminerleri veriliyor. Diğerleri için ben konuşamayacağım ama felsefe okulu için konuşabilirim. Bunu 3 yıl önce başlattık burada. Bugün 7.sini yani bu sefer 7.sini yapıyoruz. Oldukça da ilgi gören bir program. Bunun bir özelliği dışarıdan herkese açık olması. Dolayısıyla hangi yaştan olursa olsun, hangi alandan veya sektörden olursa olsun kendisini felsefe alanında geliştirmek isteyen herkes buraya gelip felsefenin çeşitli konuları hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Bu seferki konumuzda her seferinde farklı konular yapıyoruz. 3 yıldır, bu 7.si. Bu sefer de 19. yüzyıl Alman filozofu Friedrich Nietzsche ve 20. yüzyıl Alman filozofu Martin Heidegger üzerine bir çalışma yapıyoruz. Nietzsche'yi ben anlatıyorum. Heidegger'i de Kaan Ökten, Profesör Doktor Kaan Ökten meslektaşımız anlatacak. Daha sonra herkese bir katılım sertifikası veriliyor. Yani katıldıklarına dair. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Tamam. Bahçeşehir Üniversitesi'nde 8.si gerçekleşen Siyaset Okulu'nun 14. haftasında Oktay Ekşi ile röportaj yaptık. Hadi birlikte izleyelim. Herkese merhaba. Bugün Siyaset Okulu'nun son oturumunda Türk gazeteciliğinin en önemli isimlerinden Oktay Ekşi'yi ağırladık. Oktay Ekşi hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun. Az önce Siyaset Okulu'ndaki Türk siyaseti ve medya ilişkileri hakkındaki konuşmanızı dinledik. Bizim de size bu konuşmayla ilgili birkaç sorumuz olacak. Siz gazetecilik gibi objektiflik ve reel bakış açısı gerektiren bir mesleğin duayeni olarak bu özelliklerinizi siyasete nasıl yansıtıyorsunuz siyasi hayatınıza? Gazetecilikle siyasi hayatınızın birbirine etkileşimi hakkında bize küçük bir bilgi verebilir misiniz? İtiraf etmem gerekirse henüz onu gazeteciliğin objektif değerlendirme yapma veyahut da meseleleri objektif bir şekilde kamuoyuna yansıtma işleviyle siyasetinki arasında pek bağı ben henüz kurabilmiş değilim. Siyaset daha çok bulunduğunuz tarafı, onun gözüyle her şeyi incelemeyi gerektiren bir uğraş türü. Gazetecilik ama haber dalında objektif olma zorunluluğunu size verir. Değerlendirme yani yorum yapma konusuna gelince o tabii herkesin kendi bakış açısına göre yani subjektif davranmaya imkan verir. Bu açıdan bakınca siyaset de daha çok subjektif davranma imkanı veren, ona açık olan bir uğraş dalı. Ben tabii siyasetin pratiği içindeyim ama çok da siyasette pişmiş bir kişi değilim, siyasetçi değilim. Şu anda henüz uyum aşamasında olduğumu söylesem belki daha doğru olur. Aslında benim temel anlayışım sosyal medyanın bu gerçeğiyle çok örtüşüyor. Şundan dolayı. Gazetecilik veya medyanın genel olarak büyük organları sosyal medya sayesinde herkesin kendi medya organı sahibi olabileceği gerçeğini ortaya çıkarttı. Yani o büyük medya organları, büyük paralar, büyük sermayeler, büyük teknolojik imkanlar artık sizin sesinizi kitlelere duyurmanız için şart
değil. Onu söylemek istiyorum. Bu nedenle sosyal medya ve daha açık başka bir şekilde söyleyelim, iletişim teknolojisindeki son gelişmeler büyük bir özgürlük alanı açtı insanlara. Herkes kendisini başkalarına duyurma şansını kullanabiliyor. O yüzden tabii bunun geleceği çok diye düşünüyorum ve bu ifade etme, kendini duyurma özgürlüğünü belli ellerden alıp da ya da onlarla birlikte herkese verebilmiş olması da çağımızın en büyük kazanımlarından biri. Teşekkürler hocam. Son olarak siyaset okulunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyaset okulu kavramını. Siyaset burada. okulu kavramını ben aslında başta ne gerek var, nasıl yapılacak bu diye merakla izledim. Fakat yıllardır bunu Bahçeşehir Üniversitesi uyguluyor. Son derecede iyi sonuçlar aldığını görüyorum, duyuyorum da. O nedenle siyaset okulunu doğrusu eğer düşünen bizim Burak Küntay ise, bilmiyorum asıl fikir ondan mı çıktı, başkasından mı? Çok doğru bir iş yapmış. Kim yaptıysa, kim başlattıysa onu kutlamak lazım. Teşekkür ederiz hocam bizimle birlikte olduğunuz için. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Etiler ve Galatasaray Rotaract kulüplerinin düzenlediği sosyal medya paneli Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde gerçekleşti. Etkinlik, dijital pazarlama, mobil uygulamalar, yeni nesil habercilik ve internet kahramanları olarak 4 başlık altında toplandı. Ruhisi Dostlar Korosu, Ruhisi 100 yaşında konserini 15 Nisan'da Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu'nda gerçekleşti. Etkinliğe bir göz atalım. Charlot tiplemesinin yaratıcısı ve komedi sinemasının duayenlerinden Charlie Chaplin doğum günü kutluyoruz. Ve programımıza onun görüntüleriyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!